Ben Semiramis. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Merhaba. Gizemli dünyamızın derinliklerine doğru epik bir yolculuğa hoş geldiniz. Bu kanalda sizlere doğanın en etkileyici, en yıkıcı ve en büyüleyici olaylarını bilimsel bir mercekten anlatıyoruz. Eğer siz de gezegenimizin sırlarını çözmeyi seviyorsanız, hemen abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü bu video tam size göre. Bugün, yeryüzünü şekillendiren güçlerin kalbine iniyoruz. Süper yanardağlar, mega patlamalar ve tektonik levhaların dansı. Bu doğa olayları sadece jeologların değil, aynı zamanda tarihçilerin, biyologların hatta geleceği merak eden herkesin ilgisini çeker. Çünkü bu olaylar sadece toprakları değil, yaşamın kendisini bile dönüştürür. Peki, süper yanardağ nedir? Neden süper deniyor? Bir süper yanardağ, normal volkanların çok ötesinde bir güçle patlayan devasa bir jeolojik canavardır. Örneğin, Yellowstone süper yanardağı. Eğer bugün patlarsa, sadece Amerika'yı değil, tüm dünyayı etkileyebilir. Atmosfere yayılan küller, güneş ışığını engeller, küresel sıcaklıklar düşer ve kıtlık baş gösterir. Yani sadece lav değil, medeniyetin dengesini bozan bir felaket. Dünyada bilinen süper yanardağlardan bazıları şunlardır: Yellowstone, Amerika Birleşik Devletleri; Toba, Endonezya; Taupo, Yeni Zelanda; Campi Flegrei, İtalya. Toba'nın yaklaşık 74.000 yıl önceki patlaması, insanlığın soyunu tehlikeye atmış olabilir. Bazı bilim insanlarına göre bu patlama sonrası dünyadaki insan nüfusu birkaç bin kişiye kadar düşmüştü. Etkileri sadece jeolojik değil, evrimsel düzeyde bile hissedildi. Ama süper yanardağları harekete geçiren asıl güç ne? İşte bu noktada devreye giriyor tektonik levhalar. Gezegenimizin kabuğu devasa parçalardan oluşur. Bu parçalar, sanki bir yapbozun dev blokları gibi, sürekli hareket halindedir. Bu harekete levha tektoniği denir ve bu hareketler yüzünden depremler olur, dağlar yükselir ve volkanlar patlar. Bu levhalar ya birbirine çarpar, ya ayrılır, ya da birbirlerinin altına dalar. Her bir hareketin ardında milyonlarca yıl süren bir tarih yatar. Mesela Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen bölgede, bu hareketlilik o kadar yoğundur ki, dünyadaki aktif volkanların %75'i bu bölgede bulunur. Tektonik levhalar hareket ettikçe, yeryüzü yeniden şekillenir. Dalgalar gibi birbirine sürtünen bu devasa plakalar, yeryüzünün görünümünü yavaş ama sürekli bir şekilde değiştirir. Öyle ki, milyonlarca yıl önce bugün bildiğimiz kıtalar tamamen farklı bir konumdaydı. Hatırlıyor musunuz, Pangea adlı süper kıta? Yaklaşık 300 milyon yıl önce, tüm kara parçaları tek bir dev kıta halindeydi. Ancak levhaların hareketiyle Pangea parçalandı ve bugün bildiğimiz kıtalar yavaş yavaş ortaya çıktı. Afrika'nın Güney Amerika ile, Hindistan'ın Antarktika ile komşu olduğunu düşünmek bile heyecan verici, değil mi? Ama iş sadece kara parçalarının yer değiştirmesiyle bitmiyor. Bu hareketler, aynı zamanda okyanusların genişlemesine, dağların oluşmasına ve devasa fay hatlarının doğmasına neden oluyor. Örneğin Himalayalar, Hindistan levhasının Asya levhasıyla çarpışması sonucu oluşmuştur. Ve bu çarpışma hala devam ediyor. Her yıl Everest Dağı birkaç milimetre daha yükseliyor. Peki ya depremler? Tektonik levhalar birbirine sürtündüğünde enerji birikir. Bu enerji, bir anda boşalırsa, ortaya büyük depremler çıkar. Özellikle San Andreas fayı gibi ünlü fay hatları bu yüzden dikkatle izlenir. Türkiye'deki Kuzey Anadolu fay hattı da bu tür tehlikeler açısından önemli bir örnektir. Ancak levhalar sadece kıtaları değil, iklimi bile etkileyebilir. Volkanik patlamalar sonrası atmosfere salınan sülfür gazları, güneş ışığını engelleyerek küresel soğumalara yol açabilir. 1815'teki Tambora Yanardağı patlaması, yağsız yıl olarak bilinen 1816'ya neden olmuştu. Avrupa'da kıtlık, salgınlar ve sosyal çalkantılar yaşandı. Şimdi bir de geleceğe bakalım.
Levhalar hareket etmeye devam ediyor. Bilim insanları, milyonlarca yıl sonra yeni bir süper kıtanın, Pangea Ultima'nın oluşabileceğini düşünüyor. Atlantik daralacak, Asya ile Amerika çarpışacak. Yeryüzü, yeniden bir araya gelen dev kara kütlelerinden oluşacak. Ama öncesinde, bu devasa değişimlerin bir diğer yüzüne daha bakalım, mega patlamalar.